Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Galton tahtasını nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Öncelikle siz bu Galton tahtasını Galton kutusu, Galton paneli, Galton panosu ve hatta çivi tahtası olarak bile duymuş olabilirsiniz. Çünkü bu birçok isimle adlandırılan bir yöntemdir. İstatistikçi Francis Galton tarafından icat edilmiştir. Esasında istatistikte bazı temel kavramları ve rastgele olayların dağılımını görselleştirmek için kullanılır. Çalışma mantığı ise şuraya eklediğim küçük görselle ifade edeyim. Dikdörtgen bir tahta üzerine çiviler yerleştirilir ve yukarıdan bırakılan toplar bu çivilere çarparak farklı yollardan geçip alt kısımdaki bu bölmelere düşer. Çiviler topların sağa veya sola doğru rastgele yön değiştirmesini sağlar. Toplar dibe ulaşmaya başladığında ve alt kısımda toplandığında çan şeklinde bir dağılım oluşturur. Bunun bir diğer adı da çan eğrisidir. Bu sayede normal ve binom dağılımı gibi istatistiksel kavramların anlaşılması sağlanır. Basit ve kısa haliyle binom dağılımı da belirsiz sayıda bağımsız denemenin içindeki başarı sayısı olasılığını bildiren bir yöntemdir. Şimdi benim Excel'de yaptığım çalışmada buradaki kutular eksilmeye, şuradan geçmeye başlayacaklar. Daha sonra da aşağıda toplanacaklar. Ve şurada da grafiği oluşacak. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şu an çalışmıyor çünkü şurayı başlat demem gerekiyor. Başlat dediğimde artık çalışmaya başlayacak. Bakın şurası eksilmeye başladı. Şurada toplar çiviye çarpıp yolunu belirlemeye başladı. Aşağısı da dolmaya başladı. Şöyle yapalım. Bunun hepsini görebilmek için şurayı biraz küçültelim. Devam edeyim ben. Evet, yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum ve şuraya Galton kutusunun layout'unu oluşturalım. Bunun için şu hücreden başlıyorum ve seçim işlemi yapıyorum. Birer tane boşluk bırakacağım. Toplamda 10 tane olacak şekilde. 3, 5, 8, 9, şu da 10. Rengini de bu sefer koyu yeşil yapacağım. Daha öncekinde turuncu yapmıştım. Şurayı da şöyle seçiyorum. Sütun genişliğini 4 yapacağım. Satır genişliğini de ayarlayalım. Bunu da şimdilik 10 yapalım. Daha sonra bakalım buna. Tam kare olması gerekiyor. Şöyle biraz açalım. Şimdilik böyle kalsın. Devam ediyorum. Tekrar koyu yeşil. Ta ki bir piramidi oluşturana kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet. Şurayı da alıyorum. Şuraya yapıştıracağım. Aynı şekilde olsun diye. Çünkü buraya toplamlar gelecek. Burada şu boşluk kalsın. Buraya ihtiyacımız olacak. Şimdi bunun altını yapalım. Yani şuradaki şuna ihtiyacımız olacak. Şimdi şu kısmı yapalım. Onu da şöyle yapacağım. Şuraya geliyorum. Belli bir yere kadar hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlık şunu kullanacağım. Şöyle. Evet. Bunları Ctrl C, Ctrl V deyip şunların alt tarafına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şu arada okları koymayı unuttuk. Şunları ekleyelim. Şuraya ekle diyelim. Bir tane daha boşluk bırakalım. Evet, şimdilik bu yeterli. Buradan ekleye geliyorum. Şekillerden şu oku alacağım. Şunu. Şuraya göre ayarlayacağım bunu. Dolgusu koyu yeşil olsun. Kenarlı olmasın. Ctrl C, şuraya yapıştırıyorum bunları. Ctrl V ile. Ve şunları seçiyorum. Hizalayacağım.
Üste hizala diyorum. Yatay olarak dağıtıyorum. Eşitlensin. Şimdi buna geliyorum. Buna 1 diyorum. Ctrl A ile seçiyorum o 1'i. Kalın yapıyorum. Ortalıyorum. Beyaz olarak kalsın. Diğer hepsine de sırasıyla numara vereceğim. Ctrl A diyorum. Kalın yapıyorum. Ortalıyorum tabii ki. 3 diyorum. Ctrl A. Kalın yapıp ortalıyorum. Tabii bir tane büyütmem gerekiyor. Eşit olması gerekiyor hepsinin. Şu da 12 olsun. Dört diyorum. Ctrl A. Kalın yapıyorum. Bir büyütüyorum ve ortalıyorum. 5 diyorum. Ctrl A. Kalın yapıyorum. Bir büyütüyorum ve ortalıyorum. Sırasıyla hepsini yapayım. Şurayı sığdırmak için şöyle yapalım. Şekli biçimlendir diyorum. Şuradan metin seçeneklerinden. Metni şekilden taşmasına izin veri seçiyorum. Şunu kaldırıyorum. Şimdi şu iki grafiğimizi hazırlayalım. Bunun için şuraya rastgele sayılar ekleyeceğim. Şuraya geliyorum. Şunları birleştireceğim tabii ki. Burada yinele formülünü kullanacağız. O yüzden şuraya ekle diyorum. Öncelikle simgeden şunu seçeceğim. Şunu. Şurada olması lazım. Normal metinde. Ekle diyorum. Kapat diyorum. Şunu alacağım. Ctrl C diyorum. Shift eşittir. Yinele diyorum. Çift tırnak. Simge olarak aldığım şekli ekliyorum. Çift tırnak. Noktalı virgül. Şurası diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Buradan girişe geliyorum ve şuradan metni yukarı döndür diyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum şuraya. Tabi hücre sayısı kadar seçeceğim. Çünkü burada birleştirme yapmıştım. Evet, bu grafiğimiz hazır. Şimdi boş bir alan seçiyorum. Ekleye tekrar geliyorum. Şuradan grafiklerden şunu seçtim. Şöyle dursun. Veri seç diyorum. Ekle. Serial önemli değil. Şunu siliyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu silebilirim. Grafiğimi şöyle biraz büyüteceğim. Hatta bayağı büyük yapacağım çünkü küçülttüğümüzde görünsün. Şuradan da grafik tasarımından şunu seçeceğim. Başlığı kaldıracağım. Veri etiketlerini ekleyeceğim burada. Şunları seçiyorum. Kalın yapıyorum. Beyaz yapıyorum. Biraz da büyüteceğim. Şunları silebilirim. Böyle bir grafiğimiz olsun. Şunları da kalın yapalım ve beyaz yapalım. Şimdi son grafiğimizi yapalım. Bunun için yukarı geliyorum. Şuraya 100 yazıyorum. Şuraya da shift eşittir. Şurası eksi. Şurası diyorum. A4'e geçici olarak 50 yazıyorum. Şu ikisini seçiyorum. Ekle. Şuradan şu grafiğimi seçiyorum. Şöyle biraz küçültelim. Grafik başlığını kaldıralım. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu seçiyorum. Şunu da silelim. Şunu seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Şunu buraya çekiyorum. Bunu da şöyle sıfırlıyorum. Bunu kapatıyorum. Tekrar veri seç.
satır sütunu değiştir diyorum. Şu şekilde üst üste gelmesini sağlıyorum bunun. Şu maviye çift tıklıyorum. Dolgusu olmasın. Çizgisi ise koyu yeşil olsun ve kalın olsun. Turuncuya çift tıklıyorum. Dolgusu desen dolgu olsun. Görünmüyor. Şöyle yapalım. Düz dolguya gelelim. Buradan önce koyu yeşil yapalım. Daha sonra desen dolgusunu buradan şunu seçelim. Kapatıyorum. Şunları seçiyorum ve sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Şuna 0, şuna ise 100,1 diyorum. Şu şekilde. Bunları beyaz yapacağım. Biçimden dolgusu yok, ana hattı yok diyorum. Şuradan da görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Evet, şu anda üst taraftaki grafiğimiz de hazır. Şimdi şuraya geliyorum. Şunun hizasına 1 diyorum. Alttakine 0, 1, 0, 1, 1 diye rastgele şunun sonuna kadar 1, 0 rakamları ekliyorum. Şuraya shift eşittir şu diyorum. Enter. Şuradaki yeşile geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şuradaki değer. Yani şuraya yazdığımız K13 eşit 0 ise şunu seç. Değil ise boş geç. Bu formülü aynen alıyorum. Şuradaki yeşile yapıştırıyorum. Başına eşittir koyuyorum. Tek yapacağım şuradaki 0'ı 1 olarak değiştirmek. Şöyle. Şimdi bunu kopyalıyorum. Ctrl C. Şuraya Ctrl V sırasıyla dışarıdakilere yapıştırıyorum. Ta ki şunun sonuna kadar. Aynı işlemi Ctrl C şuna yapıyorum. Dışarıdakilere yapıştırıyorum. Atlama olmamalı. Şuradaki ortadakine geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Ya da formülünü açacağım. Şuradaki değer eşit 1 ise noktalı virgül. Şuradaki değer eşit 0 ise parantezi kapatıyorum. Şuradaki değeri seç. Değilse boş geç. Şöyle. Şimdi bunu kopyalıyorum. Şuradaki yeşil kutulara hepsine yapıştırıyorum bunu. Atlama olmamalı. Buralarda sorun var. Sorun şu. Her satır sayısını yazmam gerekiyordu. Yani şöyle göstereyim. Mesela şu anda ben 14. satırdayım. Burada A14 yazmalı. Bunda da aynı şekilde. Burada A15 yazmalı. Ki yazmıyor. Enter diyorum. Şuradaki A15'i alıyorum. Şurada da birebir aynısı yazmalı. Bu tamam. Bu A15 olmalı. Bunları sırasıyla düzelteceğiz. Ben sırasıyla yazıyorum. Siz de aynı şekilde varsa hata düzeltin. A16. Şurası da A16. Bu A olacak. Şu da aynı şekilde. Sırasıyla böyle düzelteceğiz.
Burası 20 olacak. Şunu tekrar seçeyim, kopyalayayım çünkü bunları artık alacağım. Burası 21. Ve son 22. Evet. Düzeltmiş olduk. Bu beyazları çivi olarak düşünün. Dalton tahtasının çivileri. Şu 1 sıfırları da buradan bırakılan topların yolu gibi düşünün. Nerede bitiyorsa orasını gösterecek. Şimdi şuraya geliyorum. Buraya bir toplama formülü yapacağız. Shift eşittir. Eğer diyorum ya da şuradaki B24 eşit 0 noktalı virgül, yine B24 eşit 1 ise bulunduğu hücreyi noktalı virgül B26 artı 1 diyorum. Değilse B26. Şöyle bulunduğu hücre B24, yani şurası B24 olacak. Göremediğim için yazamadım. Şunlar da B22 olacak. Burada döngüsel bir başvuru var. Hücrenin kendisine dönüyor. Bunu kopyalıyorum. Şuralara yapıştırıyorum. Bu formülü tekrar alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tabi dolgusu olmayacak. Bu formülü şöyle düzenleyeceğim ama. A13 0 veya 1'e eşitse A4 artı 1 A4. Tamam. Bu şekilde olacak. Şimdi normalde formüller şimdi hesapla dediğimizde hesaplıyor olması lazım. Tabi şurasını shift eşittir rastgele arada 0'dan 1'e diyeceğiz. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi hesapla. Burasını hesaplar ancak şurayı değiştirmiyor. Şimdi ben bunu baştan başlatmak istiyorum. Bunun için de şuradaki gibi başlat ve sıfırla diye bir buton ekleyeceğiz. Şuraya. Veriye gidiyorum. Veri doğrulama. Liste. Şuraya başlat ve bitir diyelim. Şimdi bunları
buradaki formüllere uyarlayacağız. Onu da şöyle yapacağım. Şunun başına geliyorum. Tekrar eğer diyorum. Şuradaki değer Windows F4'te sabitliyorum. Shift eşittir çift tırnak başlat ise noktalı virgül. Bu formül değilse 0. Tabi bunun hepsini tekrar düzenleyeceğim şöyle. Aynı işlemi şuraya da yapacağım. Yani şuradaki formülü alıyorum. Şuraya da ekleyeceğiz. Sonra 0 diyeceğim. Şunları beyaz yapabilirim artık. Şurayı da. Şimdi burayı başlat diyorum. Formüller şimdi hesapla. Şunu biraz küçültelim ki görelim. Bitir diyorum. Sıfırlandı. Bunun çalışması şöyle. Şurada seçeneklerde formüllere geliyorsunuz ve şu seçili olacak. En fazla yineleme de 1 olacak. Sizde bu seçili olmadığı için hesaplamıyordur büyük ihtimalle. Şunu 1 yapıp şunu seçmeniz gerekiyor. Yoksa yinelemeli hesaplamayı yapmaz. Yani kendine döndürmez formülü. Tekrar formüller şimdi hesapla. Tabii şurayı başlat demem gerekiyor. Tekrar baştan başlatalım. Şurası azalıyor, burası çoğalıyor dikkat ederseniz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.